Herkese merhaba. Şimdi 11. sınıf analitik geometri kısmını devam ediyorum. Bir önceki videoda iki nokta arasındaki uzaklıktan, analitik düzlemdeki koordinat eksenleri, aralarındaki ilişkiler, bölgeler bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bu videomda eğimden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle eğim açısını tanıtalım. Eğim açısı ne demek? Şimdi bir D doğrusu çizdim. Bu D doğrusunun x ekseniyle pozitif yönde, bakın pozitif yön şöyle oluyor. Yani saat yönünün tersi oluyor. Pozitif yönde oluşturduğu açı, şu açıya, yani doğrunun x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönlü açıya biz bu doğrunun eğimi diyoruz. Eğim açısı diyoruz. Eğimi değil, eğim açısı. Şimdi bulduğumuz eğim açısının tanjantı, yani eğim açısının tanjant değeri de bu doğrunun bize eğimini veriyor. Şimdi yönden tekrar bahsedelim. Şöyle, saat yönünün tersi pozitif, saat yönü negatif oluyor. Saat yönünün tersi ile oluşturduğumuz pozitif yönlü açıya biz bu doğrunun eğim açısı diyoruz. Sonra da tanjantını bulduktan sonra bu eğim açısının eğimini hesaplamış oluyoruz. Şimdi birkaç tane örnek yapalım bununla ilgili. Örneğin burada doğruları çizdim. Şimdi bu doğruların eğim açılarını ve eğimlerini hesaplayalım. Yalnız bunu eğimini hesaplamadan önce ufak bir hatırlatma yapacağım. O da şuraya kısaca bir not alalım. 30-60-90 üçgeninde. Çünkü tanjant değerlerini bakacağız burada. Şunları bir not alalım. Şimdi dikin karşısına 2, 30'un karşısı yarısı, 60'ın karşısı kök 3 olarak alabiliriz buradaki tanjant değerlerini hesaplayabilmek için. Şimdi kenara bunu not aldık. Eğim açısı, bu doğrudan başlayalım. Bu doğrunun eğim açısı kaç derece? Yani x ekseniyle yapmış olduğu açı kaç derece? 30 derece. Eğim açısı 30 derecedir. Peki eğimi nedir? Eğimi tanjant 30'dur. Tanjant 30'u biz nasıl hesaplıyorduk? Tanjant ne demekti öncelikle? Tanjant karşı kenar uzunluğunun komşu kenar uzunluğuna oranı demekti. O zaman şimdi burada tanjant 30'u hesaplarsak karşı bölü komşudan cevabım ne olur? 1 bölü kök 3 olur. Ve şunu da hatırlatalım. Şimdi burada bu çizmiş olduğum doğru sağ yatık bir doğru. Sola yatık doğrularda, yani eğim açısı 90'dan büyük olduğu zaman tanjant ikinci bölgede eksiydi. Eksiden dolayı eğimi negatif olacak. Yani şu soruda şimdi bundan bahsedeceğim. Şimdi eğim açısını hesaplayalım önce. Eğim açısı, bakın x ekseninin pozitif yönde yapıyorum. Yani şurası 30 ise benim eğim açım şöyle oluyor. Yani kaç derece oluyor? 150 derece. Eğim açısı 150 derece. Şimdi bu bir geniş açı. Şimdi tanjant 150'yi hesaplayacağız. Şimdi 150 ikinci bölgede 150 derece. Şimdi ikinci bölgede tanjantın değeri eksidir. Öncelikle bir eksiği koyuyorum. Şimdi 150'yi tamamlayabiliriz tanjant değerini hesaplamak için. Yani tanjant 30'u kullanabiliriz yine bu sorudaki gibi. Ama buraya eksiği koyuyorum. Eksi 1 bölü kök 3. Şuna bakalım. Eğim açısını soruyorum. Eğim açısı, şimdi benim şu açıyı hesaplamam gerekiyor. Burası dik. 40 derece, 50 derece. Şimdi buranın tamamı 180 olduğuna göre burası kaç olur? 130. Yani eğim açısı 130 derecedir. Eğimi de tanjant 130. Yani bu bildiğimiz değerler olmadığı için böyle bırakabiliriz. Ama şu notu yazalım o zaman. Yani şunu not olarak kenara not alalım. Sağ yatık, hatta şöyle yapalım. Şimdi ben doğruyu şöyle çizdiğim zaman sağ yatık oluyor. Sağ yatık doğruların eğim açısı dar açı olur. Dar açıda, yani sağ yatıkta dar açı olduğu zaman da ne oluyor o zaman? Eğimim pozitif. Peki sola yatık olduğu zaman onu da şöyle gösterelim. Bakın bu tarafa doğru, yani yapmış olduğum açı geniş açı oluyor. Sola yatık. Geniş açı, yani tanjantımın değeri eksi, o yüzden eğim negatiftir. Tamam, bunlara dikkat ediyorsunuz.
Devam ediyorum. Şimdi şu sorudayım. Burada eğim açısı, bakın eğim açısı kaç derece? Şimdi ben bu doğruyu x eksenine paralel bir şekilde çizdim. Yani benim eğim açım 0 oluyor o zaman, 0 derece. Şimdi eğim tanjant 0. Peki tanjant 0 neydi? Yani tanjantın açılımı aslında sin 0 bölü cos 0'dır. Şimdi sinüs 0'ın 0, kosinüs 0'ın 1, 0 bölü 1 nedir? 0. Yani eğim 0'dır. Eğim açım da 0 derece. Yani x eksenine paralel. Şimdi şuna bakalım. Bu sefer de x eksenini dik bir şekilde çizdim. O zaman benim eğim açım 90 derece. Şimdi eğim hesaplıyorum. Eğim yani tanjant 90. Ama tanjant 90 neydi? Bunu yazalım. Sin 90 bölü cos 90. Şimdi sin 90 1, cos 90 0, sayı bölü 0 tanımsız. Buraya bakalım. Yine eğim açısını sormuş. Burası 60, burası da 60, burası dik, ters açılar çünkü. Burası 30, buraya ne kaldı? 150 derece. O zaman eğim açısı 150 derece. Şimdi eğim tanjant 150. Tanjant 150 ikinci bölgede olduğu için eksi tan 30'dur. Az önce yapmıştık, aynı örnek çıktı. Ama bunu yine hatırlatayım. Yani şurada bir dik üçgen çizip, yani bunları ezbere bilirseniz 30'un karşısı 1, yani tanjant 30 karşı bölü komşudan eksi 1 bölü kök 3 olur. Peki sayı verirse bize, yani şöyle diyelim ki eğim bulmak istiyorum yine. Bu sefer doğruların x ve y eksenini kestiği noktaları biliyorum ve bu şekilde ben eğim hesaplayacağım. Şimdi şuna tekrar edelim. Sağ yatıksa eğimim benim pozitiftir. Bir kere şurada bir dar açım var. O zaman hemen eğim hesaplıyorum. Karşı kenarın komşu kenara oranı, yani tanjant. Tanjant alfa, yani eğim eşittir 5 bölü 3. Şunu kırmızıyla yapayım. Yine bu soruda da bu sefer bakın sola yatık bir doğru çizdim. Yani eğimim eksi olacak öncelikle. Eksiyi koydum. Yani şu açının tanjantını hesaplayacağım. Karşı kenarın komşu kenarı oranı, yani eksi 3 bölü 7. Buraya bakalım. Şimdi açım şu. Ama ben bu açıyı buraya taşıyabilirim. Çünkü bunlar ters açılar. Şurası dik. Yani tan alfa karşı kenarın komşu kenar oranı 5 bölü 4. Uzunlukları tabii ki negatif almıyoruz. Uzunluklar pozitif alınıyor. Şimdi burası umarım anlaşıldı. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl hesaplanıyor ondan bahsedelim. Şimdi doğruyu çizdik. Doğrunun üzerinde iki tane nokta belirli olsun. Mesela şurada bir nokta, burada bir nokta seçelim. Burası x1 olsun. Şöyle. Şurası x2. Tamam. Şimdi ben bu noktaları biliyorum diyelim ki. Yani ben doğrunun üzerindeki A noktası x1'e y1 ve B noktası x2'ye y2 noktalarını biliyorum. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini hesaplamak istiyorum. Şimdi açım şurada oluşuyor. Ama ben bu açıyı şöyle dik üçgen oluşturup buraya taşıyabilirim. Yöndeş açılar olur çünkü bunlar dik. O zaman şu üçgende, yani tan alfayı buraya taşıdığım için ben buradan tanjant bulabilirim. Yani eğim neydi? Tanjant alfaydı. O zaman karşı uzunluğumun komşu uzunluğuma oranı, yani şu uzunluk y2 eksi y1'dir. Şu uzunluk da x2 eksi 1. x2 eksi x1. Yani şöyle oldu. Yani aslında iki noktası bilinen doğrunun eğimini hesaplarken ne yapmış olduk biz? Y'lerin farkını x'lerin farkına oranlamış olduk. Şimdi bunu şekil çizmeden de yapabilirim. Yani bu soruyu mesela direkt ben şuna x1 y1 derim. Analitik düzlemde A noktası 3'e 5 ve B noktası 9'a 12 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Şurası da x2 y2. O zaman şimdi bu yaptığımı, yani y'lerin farkını alıyorum. y2 eksi y1, 12 eksi 5. Bunu neye oranlayacağım? 9 eksi 3'e.
Yani 12'den 5 çıktı 7. 9 eksi 3 6. Yani ben eğime 7 bölü 6 diyebilirim. Şöyle bir soru da yazdım. Şimdi burayı da şöyle anlatayım. Şimdi burada da x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapan bir D doğrusunun bu noktalardan geçtiğini biliyorum. A'ya 3 ve eksi 1'e eksi 1 A'yı soruyor bana. Şimdi bakın burada şunu söylüyor soruda zaten. 135 derecelik açı yapıyorsa o zaman yani benim doğrumun eğimi şöyle 135 derecelik açı yapıyorsa şuraya 45 derece kalır. Yani aslında eğim açısı 135. Yani eğim tanjant 135. Ama ne demiştik biz? 135 derece ikinci bölgede. Tanjantın geniş açı zaten. Bu tanjantın değeri eksidir. Yani eksi tan 45'e eşittir bu. Peki tan 45 neydi? Onu da şöyle dik üçgende 45 45 90 üçgeni 1 kök 2. O zaman tan 45'in 1 olduğunu biliyorum. Eğimim eksi 1. Tamam, eğimi bulduk. Şimdi İki noktası bilinen doğrunun eğimini az önce hesaplamıştık. Y'lerin farkı, x'lerin farkı. Şimdi ben y'lerin şunlara x1'e y1, şuna da x2'ye y2 diyeyim. Şimdi y2'den y1'i çıkartalım. Eksi 1, eksi 3. x2'den de x1'i. Eksi 1, eksi a. Bunun cevabının bu eğim ama biz zaten eğimi eksi 1 olarak bulduk. Eşit olması gerekiyor. Şuradan bir işler çarpımı yapalım. Şurası eksi 4 yapıyor zaten. Şunları eksiyle çarpınca 1 artı a. Bunu da buraya attık. A da buradan eksi 5 yapar. Şimdi burada da soruyu şöyle sordum. İki noktasından geçiyor yine. Yine bu iki doğrunun bu sefer eğimini verip yine aynı soru tarzı a'yı soruyor. O zaman ne yapıyoruz? Y'lerin farkı 7 eksi a. 6 eksi 2'nin cevabının neye eşit olması lazım? Eksi 3 bölü 2'ye. Şurası 4 yapar. Şununla şu sadeleşir 2 burada 1 kalır. İçler dışlar 7 eksi a eşittir. Çarptım eksi 6 bu tarafa attım. A da buradan 13 yapar. Evet, şimdilik bu eğim konusunu iki noktası bilinen doğrunun eğimi şeklinde buraya kadar soruları hazırladım. Umarım anladığınız ve faydalandığınız bir video oldu. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda da yine aynı şekilde devam edeceğim. Denklem yazma kısmına devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.